Bilseniz de bilmeseniz de her gün Linux kullanıyorsunuz. Linux çalıştıran 850.000'den fazla. Android telefon her gün etkinleştiriliyor. Bunu son raporlara göre sadece 30.000 Windows telefon ile kıyaslayın. Siz bu videoyu izlemeye başladığınızdan beri 100 Android cihazın çevrimiçi olduğu anlamına gelir. Her gün çoğu Linux çalıştıran yaklaşık 700.000 TV satılıyor. 10 finansal işlemin 8'i Linux tarafından destekleniyor. Dünyadaki süper bilgisayarların 10'da 9'u Linux çalıştırıyor. Twitter, Facebook ve Amazon'un tamamı Linux ile güçlendirilmiştir. Peki Linux tüm bunları başarmak için nasıl geliştiriliyor? Windows, iOS gibi diğer işletim sistemlerinin aksine Linux, şirketler, coğrafyalar ve pazarlar arasında işbirlikli bir şekilde inşa edilerek bilgi işlem tarihindeki en büyük ortaklaşa geliştirme projesini ortaya çıkarmıştır. Sadece 2005'ten bu yana yaklaşık 800 şirketten yaklaşık 8.000 geliştirici Linux çekirdeğine katkıda bulundu. Bu katkılar sonucunda 15 milyon satır kod oluştu, bunun 1,5 milyon satırı sadece son birkaç yıl içinde yazıldı. Homeros'un destansı İlyada şiirinin sadece 15.000 satır metin olduğunu düşünün. Savaş ve Barış romanı ise sadece 560.000 kelimedir. Ancak konu sadece kod satırlarının saf sayısı değildir. Aynı zamanda Linux'un hızlı geliştirildiği ve yayınlandığı ile de ilgilidir. Örneğin her 2 ila 3 ayda bir büyük bir yeni çekirdek sürümü çıkar. Bunu rakip işletim sistemlerinin yıllar süren süreçleriyle kıyaslayın. Benzersiz bir işbirlikli geliştirme süreci sayesinde mümkün olmaktadır. Linux kod gönderirken geliştiriciler değişiklikleri yama patch adı verilen bireysel birimlere ayırırlar. Bir yama kaynak kodunda değiştirilmesi, eklenmesi veya çıkarılması gereken satırları tanımlar. Her yama yeni bir özellik veya yeni bir cihaz desteği ekleyebilir, bir sorunu çözebilir. Performansı artırabilir veya işlerin daha kolay anlaşılması için yeniden düzenleyebilir. Yamalarını diğer geliştiricilerin yanıt verebileceği ilgili e-posta listesine gönderirler. Yama yayınlanmaya hazır hale gelmeye yaklaştığında çekirdeğin 100 farklı bölümünden birini veya daha fazlasını yöneten kıdemli bir Linux çekirdek geliştiricisi veya bakımcı tarafından kabul edilir. Bu durum yamanın ana hatta main'ine gireceğinin garantisi olmasa da kesinlikle iyi bir işarettir. Burada çok daha kapsamlı bir değerlendirmeden geçer. Bakımcı bitirdiğinde yamayı onaylar ve onu Linux'un yaratıcısı ve Linux Foundation üyesi Linus Torvalds'a gönderir kendisi. Bir sonraki sürüme neyin kabul edilip neyin edilmeyeceği konusunda nihai yetkilidir. Neredeyse her yeni sürüme yaklaşık 10.000 yama dahil edilir. Her saat çekirde yaklaşık 6 yama uygulanır. Linux'un gelişim hızı tek kelimeyle eşsizdir. Bugün Linux, mobil cihazlarda, kurumsal dünyada ve web altyapısında, veri merkezlerinde, süper bilgisayarlarda ve daha fazlasında hakimiyet kurmaktadır. Sırada ne mi var? Çünkü birlikte biz hazırız.